Rivayet edilir ki, eski zamanların birinde, Anadolu'nun kerpiç evli, dar sokaklı, kuş uçmaz kervan geçmez bir kasabasında, İsmail adında bir garip kul yaşardı. İsmail, toprağı tırnaklarıyla kazan, ekmeğini taştan çıkaran, haram lokmanın gölgesinden bile geçmeyen kendi halinde bir adamdı. Elleri nasırlıydı İsmail'in. Tıpkı asırlık bir çınar ağacının kökleri gibi derin, çatlak ve zamanın tüm çilesini taşıyan eller. Yüzünde gariplere has o mahzun ifade, yüreğinde ise sönmeyen bir umut kandili yanardı. 3 kış, 3 yaz boyunca sabah ezanıyla kalkmış, akşam yıldızlar belirene dek başkasının tarlasında ırgatlık etmişti. Güneş tepesinde boza pişirirken de çalıştı, ayaz kemiklerini sızlatırken de. Sırtında taşıdığı yükler belini bükmüş ama iradesini bükememişti. Dişinden tırnağından artırarak, kursağından geçmeyeni bir kenara koyarak tam 42 altın biriktirmişti. Bu altınlar sadece metal parçası değildi İsmail için. Onlar gelecekteki yuvası, doğmamış çocuklarının rızkı ve yaşlılığının o kimsesiz günlerinin güvencesiydi. Artık vakit tamamdı. Kasabada rızık kapıları kapanmış, gurbet yolları görünmüştü. İstanbul'dan geçen bir kervana katılacak, Rumeli tarafına gidip orada çalışacaktı. Niyeti belliydi. Birkaç yıl daha gurbet kahrı çekip, dönünce o hayalini kurduğu çiftliği almaktı. Ancak yola çıkmadan önce, canından kıymetli bu emaneti, güvenilir birine, emin bir ele bırakmalıydı. Yolda eşkıyası vardı, haramisi vardı, türlü türlü hali vardı dünyanın. Altınları yanında götüremezdi. Kasabanın çarşısında herkesin içten içe bildiği ama yüzüne güldüğü Rıza Efendi'nin dükkanı vardı. Kapısında El Emin Ticarethanesi yazar, içerisi misk ve amber kokardı. Duvarlarında doğruluk kurtuluştur, Allah gözetleyendir yazılı levhalar asılıydı. Rıza Efendi o sabah dükkanın baş köşesindeki minderine kurulmuştu. Başında kar beyazı sarığı, sırtında pahalı kumaştan cübbesi, elinde hiç düşürmediği o meşhur abanos tesbihi. Parmakları, boncukları öyle hızlı, öyle alışılmış bir ritimle çeviriyordu ki, çıkan çıt 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 sesleri dükkanın sessizliğini bir saat gibi bölüyordu. Gözleri yarı kapalı, dudakları kıpır kıpırdı. Dışarıdan gören onu derin bir zikirde sanırdı. Oysa Rıza'nın aklı, birazdan yapacağı alışverişte kıracağı parada, tartıda yapacağı küçük oynamalardaydı. İsmail, dükkanın eşiğinden içeri ürkek adımlarla girdi. Şapkasını eline aldı, başını hafifçe öne eğdi. "Selamun aleyküm Rıza Efendi." Rıza Efendi, başını bile kaldırmadan, tok ve yapmacık bir sesle karşılık verdi. "Ve aleyküm selam İsmail Efendi. Sabahı şeriflerin hayrolsun. Hangi rüzgar attı seni fakirhanemize?" İsmail bir iki adım daha yaklaştı, sanki kutsal bir yere giriyormuş gibi çekiniyordu. Kuşağının arasındaki deri keseyi çıkardı. Kesenin ağırlığı, İsmail'in yüreğindeki yük kadardı. "Rıza Efendi, malumunuz, gurbet yolu göründü bana. Rumeli'ye giderim. Yol uzundur, hal yamandır. Yanımda götürsem, kurdu var, kuşu var, haramisi var. Bu altınlar benim 3 yıllık ömrümdür efendi. Geri dönene kadar bunları emanet edecek senden daha emin, senden daha takva sahibi birini bulamadım bu kasabada." Rıza Efendi, altın lafını duyunca o yarı kapalı gözlerini bir anlığına açtı. Göz bebeklerinde avını gören bir sırtlının parlağı gelip geçti. Ama hemen o mülayim, o babacan maskesini takındı yüzüne. Tesbihi masaya bıraktı, 2 eliyle dizlerine vurdu. "Estağfurullah evladım, estağfurullah. Biz aciz bir kuluz. Lakin madem Allah'ın emanetini bize layık gördün, başımızın üstünde yeri vardır. Müminin malı müminin canı gibidir." İsmail, titreyen elleriyle keseyi Rıza'nın önündeki rahlenin üzerine bıraktı. 42 altın var içinde efendi. Ne eksik ne fazla. Senet sepet yapmaya gerek görmedim. Zira sizin sözünüz kağıttan da mühürden de kıymetlidir benim için. Söz namustur dedim, geldim. Rıza Efendi keseyi şöyle bir tartı elinde. Ağırlığı hoşuna gitmişti. Yüzüne sahte bir hüzün ve ciddiyet takınarak elini kalbine yoturdu.
"Ah benim saf ve temiz kardeşim, sen hiç merak etme. Bu altınlar bu dükkanda durduğu sürece Kabe'nin örtüsü altındadır. Vallahi ve billahi, o altınların sahibi gelene kadar benim kendi canımdan, evladımdan azizdir. Yemin olsun Allah'ın kitabına, bu emanet bana, ben Allah'a." Ve İsmail, gönlü ferah, arkasında dua eden bir dost bıraktığını sanarak yola düştü. Bilmiyordu ki, en büyük harami dağ başında değil, kasabanın tam ortasında tesbih şakırtıları arasındaydı. Yıllar. İnsan ömrünü törpüleyen, taşı kuma çeviren o zalim yıllar su gibi akıp geçti. İsmail, Rumeli ellerinde adı sanı duyulmamış bir hanın ahırında çalışmaya başladı. Gurbet, türkülerde anlatıldığı gibi değildi. Gurbet soğuktu, gurbet kimsesizlikti. Kışları o kadar çetin geçerdi ki, İsmail sabahları atların donmuş yelelerini çözerken parmaklarını hissetmezdi. Geceleri hanın bir könerindeki saman yığınlarının üzerinde kıvrılıp yatarken rüyasında hep kasabasını görürdü. Rıza Efendi'ye bıraktığı emanetini görürdü. "Sabret İsmail, sabret, o altınlar duruyor, dönünce bitecek bu çile," derdi kendi kendine. Bir keresinde çalıştığı handa büyük bir yangın çıktı. İsmail canını hiçe sayıp alevlerin arasına daldı, han sahibinin atlarını kurtardı. Ama sol kolu yandı. Haftalarca ateşler içinde bir şiltenin üzerinde yattı. Ne bir tas çorba veren oldu, ne alnına ıslak bez koyan. O ateşli humma gecelerinde sayıklarken bile kek bir isim döküldü dudaklarından. "Emanetim, altınlarım." Memleketine mektuplar yazdı. Okuma yazması kıttı ama bir Arzu Halci'ye yazdırıp Rıza Efendi'ye selam gönderdi. "Emanetim yerinde midir? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıldır?" diye sordu. Cevap gelmedi. "Mektup kaybolmuştur," dedi, iyiye yordu. "Rıza Efendi meşguldür, ibadettedir," dedi, yine iyiye yordu. Kalbi o kadar temizdi ki, ihanetin gölgesini bile konduramadı dostuna. Peki ya Rıza Efendi? O ne yapıyordu bu sırada? İsmail gittikten sonra Rıza Efendi o altınlarla işlerini büyüttü. Tarlalar aldı, dükkanını genişletti. Başlarda belki vicdanı sızladı, belki uykuları kaçtı ama sonra kendi kendine fısıldadı şeytanın vesvesesini. "O adam bir daha dönmez, gurbet yutmuştur onu, bu altınlar artık benim hakkımdır." Zamanla vicdanının sesi kısıldı, paranın sesi gürleşti. Artık emanetçi değil, mal sahibi sanıyordu kendini. Unutmuştu verdiği sözü, unutmuştu ettiği yemini. Tam 10 yıl geçti aradan. İsmail'in beli büküldü, saçlarına karlar yağdı, yüzündeki çizgiler derin vadilere dönüştü. Artık dönme vakti gelmişti. Heybesine birkaç parça esvabını, bir der gurbet yorgunluğunu koyup yola revan oldu. Kasabaya vardığında bir ikindi vaktiydi. Güneş minarelerin arkasından süzülüyor, sokaklara uzun şölgeler düşüyordu. İsmail'in gözü ne yeni yapılan binaları gördü, ne değişen yüzleri. Ayakları onu ezbere bildiği o kapıya götürdü. Rıza Efendi'nin dükkanı büyümüş, koca bir saray yavrusu olmuştu. Kapıda çıraklar, kalfalar koşturuyordu. İsmail üzerindeki tozlu ve yamalı kıyafetlerle içeri girdi. Rıza Efendi yine baş köşedeydi. Ama artık çok daha şişman, çok daha gösterişliydi. Parmağındaki gümüş yüzükler, elindeki yeni kehrebar tesbihi parlıyordu. "Selamun aleyküm Rıza Efendi." Rıza, bu ciliz ve yorgun sesi duyunca başını çevirdi. İsmail'i baştan aşağı tiksinti dolu bir bakışla süzdü. Tanımamış gibi yaptı. "Aleykümselam, ne istersin ihtiyar? Sadaka günü cumadır, bugün değil." İsmail'in başından kaynar sular döküldü. Yutkundu. Boğazındaki o koca düğümü çözmeye çalıştı. "Etme Rıza Efendi, Allah'tan kork. Yemin etmiştin, kitaba el basmıştın, 42 altın, çocuklarımın rızkı." Rıza Efendi sesini daha da yükselterek bastırdı İsmail'i. "Kes sesini, yıkıl karşımdan, çıraklar, atın bu bunak ihtiyarı dışarı, bir de gelmiş dükkanımın bereketini kaçırıyor." İki kuvvetli kalfa, İsmail'i kollarından tuttukları gibi kapının önüne fırlattılar. İsmail yüzüstü çamura düştü. Elbiseleri kirlendi. Ama asıl kirlenen, asıl kırılan insanlığa olan inancıydı. Yerde yatarken Rıza Efendi'nin dükkanın kapısından ona bakıp sonra içeri girip kahkahalarla sohbete devam ettiğini duydu. İsmail o gece bir cami avlusunda titreyerek geçirdi.
Ama sabah olduğunda pes etmedi. Hakkını arayacaktı. Olay kasabanın kadısına intikal etti. Ancak ne yazılı bir kağıt vardı ne de bir şahit. Kadı efendi İsmail'in gözlerindeki o derin acıyı gördü. Ona inandı ama şeriat delil sorardı. Delil yoksa geriye tek bir yol kalırdı. Yemin. Haber kasabada tez duyuldu. Mürai Rıza yemin edecekmiş dediler. Öğle namazından sonra kasaba meydanındaki o koca çınarın altına toplandı ahali. Meydan ana baba günüydü. Rıza efendi en şık kıyafetlerini giymiş, etrafına güzel kokular sürmüş halde geldi. Başında sarığı, elinde o meşhur tesbihi. Yürüyüşünde ufak bir tereddüt yoktu. Kalbi o kadar kararmıştı ki Allah'ın huzuruna çıkmaktan bile korkmuyordu artık. Kadı efendi sordu. Rıza efendi, bu garip İsmail'in sende hakkı var mıdır? İnkar edersen yemin edebilir misin? Rıza efendi kalabalığa şöyle bir baktı. Gözleri İsmail'i buldu. İsmail bir kenarda boynu bükük, gözleri yaşlı duruyordu. Rıza sinsi bir gülüşle öne çıktı. Sağ elini kaldırdı, diğer elini göğsüne koydu. Meydan ölüm sessizliğine büründü. Yaprak kımıldasa duyulacaktı. Ey ahali! Şahidim yer ve göklerin yaratıcısıdır. Eğer bu adamın bende tek bir akçesi, tek bir pulu varsa, Rabbim bana bu meydandan eve gitmeyi nasip etmesin. Dilimi bağlasın, elimi kurutsun, ocağımı söndürsün. Ben almadım, ben masumum. Yemin bir kılıç gibi kesti havayı. Halk amin demeye korktu. Rıza efendi o kadar kendinden emin bir şekilde yemin etmişti ki insanlar şüpheye düştü. Koskoca adam yalan yere yemin eder mi canım? Demek ki ihtiyar bunamış dediler. İsmail duyduklarına inanamadı. Başını göğe kaldırdı. Dudaklarından sadece tek bir cümle döküldü. Hasbünallah ve nimel vekil. Rıza efendi zafer kazanmış bir komutan edasıyla tesbihini şakırdatarak kalabalığı yardı ve evinin yolunu tuttu. İsmail ise olduğu yere çöktü kaldı. O akşam Rıza efendi evine neşe içinde girdi. Hizmetçilere mükellef bir sofra kurdurdu. Bugün büyük bir belayı savdık başımızdan, dedi kendi kendine. Yemekten sonra odasına çekildi. Sandığını açtı, içindeki altınları, o İsmail'in nasırlı elleriyle biriktirdiği, üzerinde yetim hakkı olan altınları avuçladı. Şıkır şıkır sesleri dinledi. Ben kazandım, dedi fısıldayarak. Güç bende, para bende. İşte tam o anda odada ne bir rüzgar vardı, ne bir deprem. Ama Rıza efendinin kulaklarında korkunç bir uğultu başladı. Sanki binlerce kişi aynı anda söz namustur diye bağırıyordu. Ayağa kalkmak istedi. Kalkamadı. Bacakları sanki yere çivilenmişti. Bağırmak istedi. Hizmetçiler demek istedi. Ağzını açtı ama boğazından kelimeler değil, hırıltılar çıktı. O gün meydanda dilimi bağlasın demişti ya. Dili ağzının içinde bir et parçası gibi şişti, büyüdü, dönmez oldu. Dehşet içinde eline baktı. O yemin ederken havaya kaldırdığı sağ eli, parmakları bir pençe gibi kasıldı. Kemikleri çatırdadı. Eli kas katı kesilmiş, bükülmüş, kurumuş bir dala dönmüştü. Rıza efendi olduğu yere altınların üzerine yığıldı kaldı. Gözleri fal taşı gibi açıktı. Şuuru yerindeydi ama bedeni bir ceset gibiydi. Canlı bir mezara hapsolmuştu. Sabah olduğunda dükkan açılmadı. Öğleye doğru evine gidenler kapıyı kırıp içeri girdiklerinde gördükleri manzara karşısında donup kaldılar. Rıza efendi altınların ortasında yatıyordu. Ağzı çarpılmış, dili dışarı sarkmış, eli pençe gibi kasılmıştı. Gözlerinde ise tarifsiz bir korku ve pişmanlık vardı. Yerlerde ise o çok güvendiği abanoz tesbihi vardı. İpi kopmuş, boncukları odanın dört bir yanına saçılmıştı. Tıpkı itibarının, tıpkı ahiretinin saçıldığı gibi. Haber kasabaya yıldırım gibi düştü. Kimse Rıza efendiye acımadı. Herkes, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste dedi. İsmail haberi duyduğunda sevinmedi. Yüreği o kadar yanıktı ki intikam hissi bile kalmamıştı. Ağır adımlarla Rıza'nın evine gitti. Kimse ona engel olmadı, aksine yol açtılar, başlarını öne eğdiler. İsmail odaya girdi. Rıza'nın o felçli, çaresiz gözlerinin içine baktı.
"Ben sana beddua etmedim Rıza Efendi. Ben seni Allah'a havale ettim. Onun tezası şaşmaz." Sandıktaki, üzerinde İsmail yazılı keseyi buldu. Aldı. İçinden sadece tek bir altın çıkardı. Geri kalan 41 altını orada bulunan fakirlere, yetimlere dağıttı. "Bu bir altın benim dönüş yol paramdır. Geri kalanı ise bu kasabanın sadakası olsun. Belki bu adamın günahlarına kefaret olur. Ama unutmayın, söz namustur." İsmail o gün kasabayı terk etti. Kimse onu gören, duyan olmadı. Kimisi tekrar gurbete gittiğini söyledi, kimisi bir dergaha çekildiğini. Ama Rıza Efendi ibreti alem olsun diye yıllarca yaşadı. O pencerenin önünde, dili tutulmuş, eli kurumuş halde gelip geçenlere bakarak. Her geçen ona baktığında altını değil, ihaneti, zenginliği değil, ilahi adaleti gördü. Ve o günden sonra o kasabada kimse senetsiz sepetsiz iş yapmadı. Ama kimse de verdiği sözden dönmeye cesaret edemedi. Evet sevgili dinleyiciler, bugün İsmail ile Rıza'nın ibretlik hikayesine tanık olduk. Bu hikayeden şunu anladık ki, hayat bir yankı gibidir. İnsan ne ekerse er ya da geç onu biçer. Bugün haksızlığa uğrasak bile doğruluktan ayrılmadığımız sürece kader mutlak surette hakkımızı teslim edecektir. Biz kıssadan hissemizi aldık. Destek olmak isterseniz katıl butonunu kullanabilir, kanala üye olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.